Dunkirk'te kağıttan afişler mi atıldı zannediyorsunuz? Bu bilgi aslında yalan arkadaşlar. Gerçekte atılan ise randomune tişörtleriydi. Almanlar müttefikleri kuşatırken Hitler'in en tehlikeli silahı düşmanın moralini bozan bu ürünlerdi. Hatta bu tişörtleri giyen müttefik askerleri savaşın sonunda bile "Keşke Hitler galip gelseydi" dediği rivayet edilir. Siz de açıklamadaki linkten bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Merhabalar, tarih videosu konseptini bizden çok fazla istemiştiniz. Sizlere bu videoda önemli olayları ve savaşları anlatacağız. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecekteki içeriklerimizi merak ediyorsanız kanala abone olup videolara erkenden ulaşabilirsiniz. Sizlere bugün Almanların nasıl bir savaş makinesine dönüştüğünü, erken Batı cephesini nasıl kazandıklarını anlatacağız. Dunkirk ve Fransa'nın düşüşü. Avrupa'nın kaderini değiştiren savaş için öncelikle Avrupa'nın kızıştığı 1930'lu yıllara gitmemiz gerekiyor. Olayımızın 3 büyük kahramanı var. Birincisi herkesin bildiği Avrupa'nın gururu kırılmış genç oğlu Almanya ve karşısında İngiltere ve Fransa. Fransa 1930'ların başında neredeyse düzgün bir otorite kuramamış, hemen hemen 6 ayda bir değişen hükümetlerle yönetilmekteydi. İngiltere halkı ise 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir savaş istemiyordu. 30 Ocak 1933'te Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle başlayan bir olaylar döngüsünün ilk adımlarından birisi Almanya'nın gizli bir emirle eski ordu personellerini göreve almasıydı. Personeller 7 Mart 1936 yılına kadar gizli bir şekilde hizmet verip eğitilecekti. Aynı şekilde Sovyetler Birliği ile Almanya pilot eğitimi için anlaşmışlardı. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir hava kuvvetlerine sahip olması yasaklanmıştı ve Almanlar bu maddeyi de gizlice ihlal ederek Sovyetler Birliği ile anlaşmış ve pilotlarını Sovyetlere göndermişti. Hitler'in iktidarı ele geçirmesindeki en büyük etkenlerden birisi olan Hermann Göring de gelecekte bu hava kuvvetlerinin başına konacaktı ve konumuz olan Dunkirk'ün kaderini etkileyen kararlardan birinin verilmesine sebep olacaktı. Öncelikle Alman ordusu 12 Mart 1938'de Avusturya'ya girmeden önce Luftwaffe'yi kullanarak bütün hava kuvvetlerini Avusturya'yı korkutmak amacıyla Avusturya'nın üzerinde uçurarak ihlak etme işlemini kolaylaştırdı. Ve 12 Mart 1938'de Avusturya ihlak edildi. Başta İngiltere, İtalya ve Fransa bu olaylara karşı koymak istese de anlaşamayıp vazgeçtiler ve Avusturya'nın kaderi Almanların eline bırakıldı. Bu olay Almanların siyasi ve askeri gücüne güç kattı. Mart 1939'da Çekoslovakya'nın işgaline başlanmıştı. Ama bu olayı değerlendirmek için müttefiklerin bu konu hakkında ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Münih Anlaşması. O güne kadarki yatıştırma politikasının gösterdiği üzere hem İngiltere hem Fransa hükümetleri ne pahasına olursa olsun savaştan uzak durma eğilimindeydiler. Fransa hükümeti Nazi Almanyası ile teke tek kalmak istemediğinden İngiliz hükümeti ve onun başbakanı Neville Chamberlain'i izliyordu. Chamberlain şiddet Almanların taleplerini makul ve Hitler'in isteklerinin sınırlı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle İngiltere ve Fransa Çekoslovakya'ya Nazi taleplerine boyun eğmesi tavsiyesinde bulundular. Benesch direndi ve 20 Mayıs'ta muhtemel bir Alman işgaline karşı kısmi emir imzaladı. Bu arada İngiliz hükümeti Benesch'in bir arabulucu talep etmesini istedi. Benesch bu isteği kabul etti. İngilizler arabuluculukta yardımcı olması için Lord Ranishman'ı görevlendirerek kendisine Benesch'i şiddet Almanların kabul edeceği bir plan hazırlaması konusunda ikna etmesi talimatını verdiler. 2 Eylül'de Benesch neredeyse Münih Anlaşması'nda verdiklerinin tamamına yakınını veren 4. plan öne sürdü. Ancak bu anlaşmayı önleme niyetindeki bazı gruplar 7 Eylül'de Ostrava'da polis müdahalesini tahrik eden gösteriler düzenlediler. Şiddet Almanları 13 Eylül'de müzakereleri terk ettiler ve şiddet olayları artmaya başladı. Çekoslovakya güçleri düzeni yeniden sağlamaya çalışınca Henlein Almanya'ya kaçtı ve 15 Eylül'de Şudetlerin Almanya'ya devredilmesi gerektiğine dair bir bildiri yayınladı. Aynı gün Hitler, Chamberlain ile buluşarak savaş tehdidi altında Şudetlerin Almanya'ya sorunsuz devrini istedi. Hitler'e göre Çekler Şudet Almanlarını katlediyordu. Chamberlain talebi İngiliz ve Fransız hükümetlerine iletti. Her iki taraf da kabul etti ve Şudet bölgesi Almanların eline geçti. Lakin Almanya ileride bu anlaşmaya uymayacak, Almanlar Çekoslovakya'nın geri kalanını işgal ederek müttefiklerin sabrını taşıracak ve sonrasında Almanya savaş makinesi olmak için hazırdı. Unutulmamalıdır ki Almanlar hem Avusturya ihlakında hem de Çekoslovakya işgalinde bir tek kurşun bile atmamıştır. Polonya Seferi. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya savaş ilan etmesiyle 2. Dünya Savaşı başladı. Alman propagandacılar bu eylemi haklı göstermek amacıyla Polonya'da yaşayan Alman etnik kökenli kişilere zulüm yapmakla suçlamıştır. Ayrıca Polonya'nın müttefikleri İngiltere ve Fransa ile birlikte Almanya'yı kuşatıp parçalamayı planladığı şekilde asılsız iddialarda bulunmuşlardır. SS Alman ordusuyla gizlice anlaşarak bir Alman radyo istasyonuna sahte bir saldırı düzenledi. Almanlar bu saldırıyı
Polonyalıların düzenlediği şekilde asılsız iddialarda bulunmuşlardır. Hitler daha sonra bu eylemi Polonya'ya karşı misilleme kampanyası başlatmak için kullandı. Almanya, Eylül 1939'da gün ağrırken yaklaşık 900 bombardıman uçağı ve 400'den fazla avcı uçağı tarafından desteklenen 2000'den fazla tanktan oluşan bir öncü birlikle sürpriz bir saldırı düzenledi. Almanya bu işgalde toplam 1,5 milyon asker konuşlandırmıştır. Alman birlikleri kuzeyde Doğu Prusya ve Almanya'dan Güney Silezya ve Slovakya'dan sınır boyunca Polonya'nın savunma hatlarını hızla kırdı ve devasa bir kuşatma saldırısı Varşova ilerledi. Ve Polonya'nın siyasi sebeplerle geç karşılık vermeye çalışması ve Sovyetler Birliği'nin de arkadan saldırması üzerine zaten kötü durumdaki Polonya ordusu gerekli hamleleri yapamadı ve teslim oldu. Bu kadar olumsuzluğa rağmen Polonya ordusu Alman ordusunun mekanize tümenlerine gereğinden fazla hasar vermişti ve bu olay da Alman ordusunun ileri gelenlerini endişelendirmişti. Polonya'da verilen bu kayıp İngiltere ve Fransa ordularının birleşmesiyle verilecek kaybı düşündürüyordu. Tuhaf Savaş. Tuhaf Savaş 1 Eylül 1939 ile 10 Mayıs 1940 yılları arasında Polonya'nın işgali ve Fransız seferinin hemen öncesinde gerçekleşen olaylar dizisinin adıdır. Aslında bu dönemde pek bir hareketlilik yok demek de yanlış olur. Çünkü Almanlar bu dönemde Norveç ve Danimarka'yı işgal planlarına girişmişlerdi. Danimarka ve Norveç'in işgali. Altmark olayı olarak da bilinen Danimarka'nın tarafsız kalacağına inanılmaması üzerine Almanların Danimarka'yı işgal operasyonudur. Aynı şekilde İsveç'le olan ticareti güvene almak için Norveç işgal edilmiştir. Bir diğer önemli sebep de Almanların 1. Dünya Savaşı'nda Baltık Denizi'nde itilaf donanmalarının girmesiyle başlayan kıtlıktır. Almanlar İç Denizi'nde ablukanın tekrardan kıtlık yaratacağını düşündükleri için deniz geçişlerini güvene almak istediler. İngiltere'de hükümet değişimi. Norveç'in işgalinden sonra İngiliz Chamberlain hükümeti artık baskılara dayanamayarak istifa etti ve Kral 6. George Winston Churchill'ı yeni bir hükümet kurmakla görevlendirdi. 1 Mayıs 1940'da Almanların Luftwaffe ile desteklenmiş saldırıları durdurulamaz bir baskı ile müttefik hatlarını yarıp ilerliyordu. Almanlar Hollanda'ya yağmur gibi paraşütçü yağdırıyordu. Hollanda'ya 4000 paraşütçü inmişti ve sadece 180 kayıp vererek paraşütçüler Fransa'nın işgali için en önemli etkenlerden birisi olan köprüleri ele geçirmişti. 12 Mayıs günü hava akınları başlar ve Guderian'ın zırhlı birlikleri Sedan kentini ele geçirir. Alman zırhlı birlikleri Maas Nehri'nin doğu kıyılarına dayanmıştır. O sırada müttefikler savaşın gidişatından memnundurlar. Fransız ordusunun büyük bir bölümü 1, 7 ve 9. ordular ile İngiliz yurt dışı sefer kuvveti Belçika'nın cephe hattının güney ucunda Sedan'a kadar olan hattı tutmuşlardır. Aynı gün Guderian, Maas Nehri'ni piyade tümenlerini beklemeden panzerleriyle geçmeyi önerir. General von Kleist de buna onay verir. Piyade birlikleri olmadan zırhlı birliklerle girişilecek böyle bir harekatın yoğun hava desteğine ihtiyacı olacaktır. 13 Mayıs 1940'da Guderian'ın ordusu saldırıya geçtiğinde adeta gökten ateş yağar. Alman hava kuvvetlerinin 1000 kadar bombardıman uçağı aynı anda Guderian'ın yolunu temizliyordur. Alman hava kuvvetleri Fransız batarını temizlerken Guderian'ın birlikleri Alman tank savar ve uçak savar silahlar ile nehrin karşısındaki Fransız silahlarını vurmaktadır. Böylesine bir ateş gücüne hazırlıklı olmayan Fransız ordusu afallar. 7 kilometrelik mevzi 4 tümen tutuyordur. Akşama doğru Guderian'ın öncü birlikleri Maas Nehri'nde bir geçiş yeri elde ederler. Gün bitmeden Rommel'in 7. Zırhlı Tümeni de 70 kilometre batıda Din Ant'ta bir geçiş elde eder. Bütün gece bu birlikler tankların geçebilmesi için köprü inşa eder. Ertesi sabah Guderian'ın birlikleri karşıya geçer. 14 Mayıs 1940 Fransa cephesinin dönüm noktasıdır. Hollanda teslim olur. Ardenler'de Guderian'ın 19. Zırhlı Kolordusuna bağlı 2 zırhlı tümeni Sedan'da Maas Nehri'ni öğleden sonra geçerek Kuzey Fransa düzlüklerine çıkmışlardır. Rommel'in 7. Panzer Tümeni ortadan kaybolur. Sonrasında nedeni anlaşılır. Rommel öylesine hızlı manevralar yaparak ilerlemiştir ki telsiz menzilinin dışına çıkmıştır. Rommel'in 7. Panzer Tümeni'nin adı Hayalet Tümene çıkar. Fransa işgalinin ikinci aşamasında da Rommel'in tümeni tekrardan kaybolacaktır ve atların hakkını verecektir. 17 Mayıs 1940 sabahının erken saatlerinde Kara Kuvvetleri Bakanlığı'ndan Guderian'ın görevden alınma emrinin geldiğini görünce bu öneriye şaşıran von Kleist hemen kendini toplayıp kabul eder. Aynı gün A Ordular Grubu Komutanı Marshal von Rundstedt devreye girer ve Guderian'ın görevden alınmasına karşı çıkar. Guderian görev başında kalır ve keşif emri alır. Ve Guderian bu emri kendince yorumlar, üst rütbeliler de sessiz kalır. Ve Guderian kendine olan güvenini toplayıp harekete geçer. Fransız cephesinde tam bir bozgun yaşanmaktadır.
Almanlar Fransız radyolarında Fransızca bir şekilde evlerinizi ve şehirlerinizi terk edin diye Fransız hükümeti gibi duyuru geçerler. Cephedeki askerlerin başına bu sefer de sivil halk belası gelir. Halk evlerini boşaltıp kaçarken askerlerin başına bela olur. İkmal yolları sivil halk yüzünden tıkanır, Alman Stukalar bu yollardaki trafiği bombalar ve asla açılmayacak hale getirir. 22 Mayıs 1940'ta Guderian'ın öncü birlikleri Manş kıyısındaki son liman olan Dunkirk'e 16 kilometre kadar yaklaşmış durumdadır. Dunkirk, Almanların eline geçtiğinde İngiliz yurtdışı sefer kuvvetlerinin deniz bağlantısı kesilecek, ikmalsiz, takviyesiz olarak Alman panzerleri tarafından kuşatılmış olacaktır. Dunkirk, Belçika'nın teslim olmasından önce bile İngiliz hükümeti, BEF'in Dunkirk'ten deniz yoluyla tahliyesi olan Dinamo operasyonunu başlatmaya karar vermişti. Amiral Bertram Ramsay operasyonun genel komutanıydı ve Yüzbaşı William Tennant taktikle görevliydi. Tahliyenin gözetimi sahil sorumlusu olarak atanan Tennant, 27 Mayıs'ta Luftwaffe'nin baskılarının limana ne kadar hasar verdiğini keşfetmek için Dunkirk'e geldi. Doğrudan sahillerden asker çekmenin çok zaman alacağını anlayınca hemen liman girişindeki mendirelere yöneldi. Batı mendireyi onun amaçları için uygun değildi. Ancak Doğu mendire yaklaşık olarak uygundu. Tepesinde tahta bir kaldırım vardı ve bir birliğin geçebileceği kadar genişti. Tennant, tahliye çabalarının büyük bir bölümünü Doğu mendireğine yöneltti ve yaklaşık 200 bin asker burayı kurtarma gemilerine binmek için ters rıhtım olarak kullanabildi. Kalan müttefik kuvvetlerinin doğrudan sahillerden çıkarılması gerekiyordu. Bu da tahliyeyi 26 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar uzanan yavaş ve zorlu bir süreç haline getirdi. Muzaffer mesaj BEF tahliye edildiğiydi. Tennant ve İngiliz 1. Kolordu Komutanı General Harold Alexander daha sonra bir araç ile sahili ve liman bölgesini gezdi ve hiçbir askerin tahliyeyi kaçırmadığından emin olmak için bir megafonla seslendi. Sonunda yaklaşık 198 bin İngiliz askeri ve çoğu Fransız olan 140 bin müttefik askeri tahliye edildi. Ancak ekipmanların çoğu geride bırakılmak zorunda kaldı. Tahliye, İngiliz kıyılarından savaş uçaklarının sağladığı hava koruması, deniz kuvvetlerinin yılmaz çabaları ve birliklerin iyi disiplini olmasaydı başarılamazdı. Ancak kaçmalarını mümkün kılmak için en çok şey yapan Adolf Hitler'di. Alman panzer grupları 23 Mayıs gibi erken bir tarihte BEF'in büyük bir kısmını limanda çok uzaktayken Dunkirk yakınlarında kanal savunma hattına ulaşmış ve geçmişlerdi. Ancak 24 Mayıs'ta Hitler'in emriyle durduruldular ve fiilen geri çekildiler. Tam da Guderian'ın Dunkirk'e girmeyi beklediği sırada kanal hattı durduruldu. İngilizleri kurtuluşa erdiren bu mucizevi müdahale birkaç faktör tarafından harekete geçirildi. Alman generaller Kleist ve Günther von Kluck, Aras'taki İngiliz tank karşı saldırısıyla ilgili endişelerini dile getirerek ve ölçeği abartarak buna katkıda bulundular. General Gerd von Rundstedt, Hitler'in zırhlı tümenlere saldırısının bir sonraki aşaması için koruma gereğini aşılayarak katkıda bulundu. Hermann Göring, hava kuvvetlerinin darbeyi gerçekleştirebileceği konusunda ısrar ederek katkıda bulundu ve deniz yoluyla herhangi bir kaçışın önlenmesini emretti. Ancak bunda başarısız olacaktı. Hitler'in kendisi 1. Dünya Savaşı'ndaki bataklık Flanders'e dair anılarından büyük ölçüde etkilenmişti ve bu nedenle tanklarının daha kuzeye giderse batağa saplanacağından gereksiz yere korkmaya başladı. Bununla birlikte onunla konuşan generallerden bazıları durdurma emrinin İngiltere ordularının teslim olduğunu görerek gururunun kırılmaması halinde Büyük Britanya'nın barış yapmaya daha istekli olacağına dair bir inancın sonucu olduğunu da hissetti. Alman ordusunun başkomutanı Walter von Brüchic'in Hitler'i vetosunu geri çekmeye ve zırhlı kuvvetlerin ilerlemesine izin vermeye ikna etmesi 3 gün sürdü. Ancak şimdi Hitler daha güçlü bir muhalefetle karşılaştı ve anında Hitler onları tekrardan durdurdu ve Dunkirk'teki İngiliz ordularının evlerine dönmesi için fırsat verdi. İngilizler bu fırsatı iyi değerlendirdi ve hiç beklemedikleri kadar başarılı bir harekat gerçekleştirdiler. Daha sonra Hitler Somme-Ain hattına saldırmadan önce güneye hareket etmelerini emretti ve 3 haftalık harekatta 60 bin Alman zayiatına karşılık 1 milyondan fazla esirin alındığı Fransa'yı pasif etmek için General von Küchler 18. ordusunu Fransa'da bıraktı. Böylelikle bir süreliğine Almanların batı cephesi kapanmış oldu ve Alman kuvvetleri İngiliz anakarası ve Afrika cephesine yoğunlaştı. Führer'in ise gözü bundan sonrasında Balkanlardaki Alman hakimiyetindeydi. Almanların batı cephesindeki hızlı ve kesin zaferi Avrupa'nın kaderini bir kere daha değiştirecekti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda ileride gelecek olan videoların konusu hakkında isteklerde bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. Şimdilik Stuka ile gönderemesek de en kısa zamanda kargo ile elinizde.